Uyuyan ormanın tatlı yolculuğu. Bir zamanlar yemyeşil tepelerin arasında gizlenmiş, masalsı güzellikte bir orman vardı. İnsanlar bu ormana uyuyan orman derlerdi. Çünkü gece olduğunda sadece kuşlar ve böcekler değil, ağaçlar bile tatlı tatlı uykuya dalardı. Gündüzleri orman capcanlıydı. Kuşlar cıvıldar, tavşanlar çimenlerde koşturur, sincaplar ceviz toplar, kelebekler çiçeklerin üzerinde dans ederdi. Renkler öylesine parlaktı ki ormanın içinde yürüyen herkes kendini bir masal kitabının sayfaları arasında hissederdi. Ama gün batımına doğru her şey yavaş yavaş değişirdi. Önce kuşlar şarkılarını kısar, sonra çiçekler yapraklarını kapatır, rüzgarın sesi bile hafiflerdi. Gökyüzü turuncudan mora, mordan laciverte dönerken orman derin bir uykuya hazırlanırdı. Bu büyülü ormanın içinde yaşayan bir tavşan vardı. Adı Lila'ydı. Lila, bembeyaz tüyleri, kocaman kulakları ve meraklı bakışlarıyla ormanın en sevimli tavşanıydı. Gündüzleri diğer tavşanlarla oynar, tarlalarda koşar, gölgelerin arasında saklambaç oynardı. Ama Lila'nın bir derdi vardı. Uyumakta çok zorlanıyordu. Gece olduğunda arkadaşları çoktan uykuya dalar ama Lila çimenlerin üzerinde dönüp dururdu. Gökyüzüne bakar, yıldızları saymaya çalışır, ayın ışığını izlerdi. Fakat uyku bir türlü gelmezdi. Bir gece annesi ona fısıldadı. Lila, uykunun gelmesi için bazen küçük bir yolculuğa çıkmak gerekir. Gözlerini kapat, kulaklarını aç ve ormanın sesini dinle. Belki uyku seni bulur. Lila annesinin sözlerini dinledi. Gözlerini kapadı, kulaklarını dikti. Önce hafif bir rüzgarın sesi geldi. Rüzgar yaprakların arasından geçiyor, onları tatlı tatlı okşuyordu. Sonra uzaklardan cırcır böceklerinin ince sesi duyuldu. İncecik bir melodi gibi geceyi dolduruyordu. Bir süre sonra da derin ve sakin bir baykuş sesi yankılandı. Hu hu. Baykuş sanki Lila'ya göz kırpıyor ve "Hadi sen de uyu" diyordu. Lila dinledikçe kalbi yavaşladı. Nefesi derinleşti. Ormanın kendi şarkısı vardı ve bu şarkı tam da uyumak için söyleniyor gibiydi. Ama uykusu hala tam gelmemişti. Bu yüzden ayağa kalktı ve yavaş adımlarla gökyüzü çayırına doğru yürümeye başladı. Gökyüzü çayırı ormanın en güzel yeriydi. Çayırın ortasında kocaman bir taş vardı. Her gece ay ışığı o taşın üzerine düşer, taşı gümüş gibi parlatırdı. Çayırda gece çiçekleri açar, onların yapraklarından hafif bir koku yayılırdı. Bu koku insanın kalbine huzur verirdi. Kelebekler bile uyumadan önce burada toplanır, ay ışığının altında kanatlarını son kez çırparlardı. Lila taşı izlerken gökyüzünden bir yıldız kaydı. Parlak ışığı gökyüzünü boydan boya geçti. Lila hayranlıkla fısıldadı. "Ne kadar güzelsin. Keşke bana da uyumayı öğretsen." Yıldız sanki ona cevap verir gibi parladı. Ardından gözden kayboldu. O sırada ormanın her köşesi uykuya hazırlanıyordu. Çiçekler yapraklarını kapattı. Sincaplar yuvalarından cevizlerine sarıldı. Kirpiler yumuşacık otların arasına kıvrıldı. Kelebekler kanatlarını katladı. Nehir bile yavaşladı. Suları fısıldar gibi akmaya başladı. Lila bütün bunları görünce içi sıcacık oldu. Orman yalnızca kendisi için değil, herkes için uykuya hazırlanıyordu. Birden gözleri ağırlaştı. Ama uyumadan hemen önce hayalinde küçük bir yolculuğa çıktı. Kendini ayın üzerinde yürürken buldu. Ay ışığı ayaklarının altında parlıyor. Her adımıyla küçük kıvılcımlar saçılıyordu. Yıldızlar ona yol gösteriyor. Gökyüzü sanki onun için gülümsüyordu. Her adımda kalbi hafifliyor. Düşünceleri yavaşlıyordu. Rüzgar kulağına tatlı tatlı esiyor.
sanki artık uyuyabilirsin diyordu. Lila yuvasına döndü. Çimenlerin üzerine kıvrıldı. Gözleri kapanırken son kez gökyüzüne baktı. Ay ona gülümsüyor, yıldızlar ışıldıyordu. Artık uykuya direnmeye gerek yoktu. Kendini güvende, huzurlu ve mutlu hissediyordu. Yavaşça gözlerini kapadı ve derin, tatlı bir uykuya daldı. Ve o günden sonra Lila her gece uyumadan önce aynı sözü fısıldadı. Uyku da bir yolculuktur. Sen de şimdi Lila gibi gözlerini kapatabilirsin. Rüzgarın sesini, yıldızların parıltısını ve kalbinin tatlı ritmini dinle. Derin bir nefes al. Yavaşça ver. İşte şimdi uyku seni yumuşacık kollarıyla karşılıyor. İyi uykular, tatlı rüyalar.